Merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugün güneş yükselen ay burcu ikizler olanlar sizler için 2025 yılına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Hayırlısı uğurlusu olsun şimdiden sağlık, huzur, mutluluk ve niyetlerinizin bütünün hayrına kabul olmasına niyet ediyorum. Normalde yıllık yapmıyorum ama hem yorumlarda isteyenler oldu hem de baktım böyle kocaman bir kase var. Dedim ki neden olmasın? İnşallah arkadaşlar bu koca kasede sizin için koca koca büyük büyük güzel hediyeler, sürprizler, mutluluklar vardır. Hadi bakalım. Sizleri neler bekliyor 2025'te? Şöyle bir bakalım. Ya bayağı arkadaşlar hani şöyle büyük. Şöyle hemen şurayı bakıyorum. Bakın gözleriniz ve ağzınızda ne var arkadaşlar? O kalbin kulakçıkları var. Birkaç tane anlamdan bahsedeceğim. Dipte olduğu için özellikle. 1. Aşk hayatını konuşuyorsunuz. Şöyle yeni birisi gelebilir. Yani beklediğiniz birisi varsa o gelebilir. Eğer ki bir problem varsa düzelebilir. İlişkiyi daha ileriye doğru taşıyabilirsiniz. Ve arkadaşlar evli olanlar için özellikle neyi bekliyorsanız ilişkinizde belki boşanmayı bekliyorsunuz. Bu sizin belki aşk hayatınız için iyi bir gelişme olarak sayıyorsunuzdur. Evet öyle bir durum olabilir. Onun haricinde ya biraz aramız limoni ya da aramızda mesafeler var kapanmasını istiyorum diyorsanız evet bu sefer onu konuştuğunuzu söyleyebilirim. Birisi için iyi olan başkası için kötü olabilir. O yüzden sizin aşk hayatınız için ne iyi ise onunla alakalı bir dönemde olduğunuzu öncelikle söyleyebilirim. Onun haricinde böyle ağzınızda kalbin olması sizin tamamen sevdiğiniz şeylerden bahsediyorsunuz. Ne konuşmayı seversiniz? Para, alışveriş, yatırımlar. Ya şuraya yatırım yaptık çok değerlendi. Malımız vardı sattık. Yerine yeni mal aldık. Araba aldık. Araba sattık. Araba değiştirdik. İş kurduk. İşe girdim. İşte eğitimim çok iyi gitti. Bebeğim oldu. Çocuğum oldu. Şöyle bir sonuç aldık. Yani arkadaşlar siz 2025'te neyden bahsetmek istiyorsunuz? Neyden konuşmak istiyorsanız çünkü kalbinizden bir şeyler zaten geçmiş. Ve sizler artık 2025 yılında daha önceki zamanlarda hayalini kurduğunuz, kalbinizden geçirdiğiniz bir şeyler varsa artık onları bahsetmeye başladığınız bir dönemin içerisindesiniz. Bu şekilde söyleyebilirim. Onun haricinde biraz arkadaşlar gönlünüzde bir şeyler geziyor. Zaten kenarında bir kabarıklık var ama ortaya çıkaramamışsınız, söyleyememişsiniz, ifade edememişsiniz. Belki hareketlerinizle göstermek istediğiniz ama keyfiniz kaçtı o yüzden yapamadınız. Bir şekilde yarım kaldı, irade problemi yaşadınız. Şimdi 2025 yılı arkadaşlar size bir şeyleri yapabilmek için maddi manevi irade ise irade, çalışkanlıksa çalışkanlık, motivasyonsa motivasyon, bir belki arkadaş arıyorsunuz yanınıza. Bunları size verdiği bir dönemdesiniz ve bu da tabii ki sizin içinizi, ruhunuzu aydınlatıyor. Yapmak istediğiniz şeyleri biraz daha böyle yapılabilir hale getirdiğiniz bir zaman. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Bakın iki kişisiniz arkanızdan birisi koşturuyor. Bunu şöyle alabilirsiniz. İster partner olun bu kişiyle, ister arkadaş olun, isterseniz ailenizden birisi olsun fark etmez. Siz biriyle birliktesiniz. Yani kim olduğu hiç önemli değil ve biri arkadaşlar arkanızdan geliyor. Yani partnerseniz size yaranmak isteyebilir. Siz ve ailedeki bir kişi birliktesinizdir. Çok iyi anlaşıyorsunuzdur. Bu kişi bir şekilde kendisini dışlattırmıştır zamanında ya da konuşmaların çok dışında kalmıştır. Şimdi size katılmak için bir çaba gösteriyor olabilir. Siz ve evladınız yalnızsanız evet size katılmak isteyebilir. Bazen yanınızda insan görünümlü olan şey gene kendiniz olabiliyorsunuz. Sizi böyle çok yalnız bırakmış bir insan varsa aslında 2025 yılında sonuçta ikizler burcusunuz. Diğer ikizinizle çok iyi anlaştığınız bir dönem ve arkadaşlar sizi kendinizle yalnız başınıza bırakan, sizi size bırakan bir insan varsa bu kişi arkadaşlar tekrar peşinizden koşmaya, koşturmaya başlayabilir. Yani onu söylüyor. Yani en zor zamanınızda yani yanınızdayken bir anda en zor zamanınızda sizi yalnız bırakabiliyor.
diyelim. Böyle bir insan varsa şimdi tekrar böyle bir peşinizden koşturma olayları olabilir. Çok güzel telefonlarınız var arkadaşlar. Artı şansınızın da böyle çekim enerjisi gibi açıldığı bir senenin içerisindesiniz. Devam ettiğimde arkadaşlar özellikle Temmuz civarında, Mayıs-Temmuz arası, yani Mayıs-Haziran-Temmuz arasında sanki bir dikili bir şeyiniz var bakın. Dikili bir şey var. Dikili bir taş, dikili bir ev, bir şeylerin sahibi olma. Aa evet, çocuğum oldu. Yani sonuçta böyle gerçekten birisi ya ikizler burcu şu insan dediği zaman aa evet, şu işe giren mi? Şunu yapan mı? İşte yeni doğuran mı? Yeni evlenen mi? İşte şurada kazanan insanı mı diyorsun? Yani sizin isminiz geçtiği zaman evet, gerçekten bir dikili taşınız, bir dikili ağacınız artık var olarak gözüküyor. Yani bir şeyler düşünüyorsanız Mayıs, Haziran, Temmuz sizin bayağı yukarıya çıkış zamanınız olarak görünüyor diyebilirim. Onun haricinde çok fazla gözler üzerinizde. Neden gözler üzerinde? Bir, güzel geri dönüşleriniz var. İster iş olsun, ister aşk olsun, ister ailevi olsun. Ya da bir yerden gelecek cevap olsun, fark etmez. Bayağı bunlar gözleri sizin üzerinize çekiyor. Onun haricinde çok fazla E harfi var. Bu da sizin insanlara zamanında iyilik yaptığınızı ya da hanenizdeki bir insanın birilerine çok iyilik yaptığını ve şimdi bunun karşılığı olarak iş, çeşitli bağlantılar, maddiyat, maneviyat, başka şekillerde bunların geri karşılığını aldığınızı ifade ediyor. Bir de şunu söyleyeyim, illa ki o insana iyilik yaptığınız ve o insanın da size aynı iyiliği yapmasına gerek yok. Siz o insana iyilik yapmışsınızdır. Size başka yerden, ona manevi yapmışsınızdır. Başka yerden size maddi açıdan bir güzellik gelebilir. Yani biraz daha böyle bir zincirleme iyilik gibi düşünebilirsiniz. Çünkü çok fazla E harfi var. Ve genel olarak çok insanla görüşüp, konuşup, iletişimde kalıp çok fazla bağlantı sağlayıp bu bağlantılardan da gelebilecek yardımları, illa ki yani yardım değil mi, para vermesine gerek yok. Bir işinizi halledebilir, bir işinizi görebilir, size bir kolaylık sağlanabilir. Zor zamanınızda yanınızda olacak belki bir insan. Yani o açıdan bayağı şanslı gözüküyorsunuz. Gelecek kısmına baktığım zaman arkadaşlar inanılmaz yoğun bir görüntü var. Bakın şuralar biraz daha konuşma, karşılıklı iletişime dayalı olaylardı. Ama burası daha böyle yoğun gözüküyor. Yani şunu söyleyeyim. Evet, şu anda bir şeyler yapıyorsun. Belki para biriktireceksin 2025'te. Bir şeyler evet hala devam ettiriyorsun. Ama bir de bunun kapalı yönü var. Yani size 1000 lira biriktirdiğimi gösteriyorum ama arkada bir 1000 daha biriktiriyorum. Size sadece bu kadarını gösteriyorum ama arkada bu kadar büyük bir şey var. Yani insanlara çok fazla böyle yeteneklerinizi mi diyeyim, sevginizi mi diyeyim, çok fazla göstermiyorsunuz. Belki zamanında sevginizi gösterdiğiniz şımardılar. Bütün paranızı ortaya sundunuz. Hepsini sömürdüler. Size hiçbir şey bırakmadılar. Bütün zamanınızı onlara verdiniz. Daha fazla zamanınızı istediler. Elinizi verdiniz, kolunuzu istediler. Şimdi sadece tırnağınızın ucunu gösteriyorsunuz. Geriye kalanını biraz daha kendinize sakladığınızı söyleyebilirim. Onun haricinde bakın küçük küçük oluşumlarınız var. Bu da ufak ufak böyle yüreğinizde bir şeylerin yanmaya başladığını, yapmak istiyorum, gitmek istiyorum, gelmek istiyorum gibi olayları anlatır. Bu kadar yoğunluğun içerisinde de olduğu için sizin yapacağınız birçok şeyin gizli olduğunu söyleyebilirim. Yani çalışıyorsanız işte aman eşim duymasın, o işteyken ben işe gider gelirim ya da evden bir şeyler yaparım, haberi olmaz. Bunun gibi olabilir. Kimseye söylemeden biriktiririm, kimseye söylemeden çalışırım. Sadece onlara sonucunu gösteririm gibi olaylarınızı ifade ediyor. Artı burada arkadaşlar elinizi böyle içeriye doğru koymuşsunuz. Bakın baş parmağınız falan bayağı belli. Bu sizin artık bir şeyler almanızı ifade ediyor. Ama sol taraftan yukarıdan bu el geldiği için mesela para konusunda çok sıkıntı mı çektiniz? Şimdi paranızı alırsınız. Eğitim hayatınızda çok sıkıntı mı çektiniz? Şimdi eğitim hayatından alacağınız bütün verimi alırsınız. İş hayatı, aşk, ne varsa, neyden çok çektim, çok canım sıkıldı, çok canım yandı diyorsanız şimdi arkadaşlar bir şeyler alabilirsiniz. Gerekirse intikam, gerekirse öcünüzü alırsınız. Bu şekilde bir şeyleri artık hayatınıza çekmeye başladığınızı gösteriyor. Ve genel olarak hem çok yoğun hem de biraz böyle kapalı görüntüde olduğu için bir sıkıntı bile varsa arkadaşlar size çok fazla uğramıyor. Onu söyleyeyim yani iş yerinde bile bir şey olsa ya da eğitim hayatınızda işte şu kişilerle ilgili problem var. Ama sizin diyelim devamsızlığınız yok ki, sizin zaten öyle bir şeyiniz yok. O yüzden sizi etkilemiyor bile. O şekilde diyebilirim. Onun haricinde işte evi şöyle olan, iyi de benim evim öyle değil ki yani, o yüzden benim için problem yok. Yani başkalarının bazı problemler etkileyebilir.
Ama sizi etkilemiyor. Yani sizin için, başka için problem olan şeyler sizin için problem dahi değil diyebilirim. Yani bazı sıkıntılardan bile çok avantajlı bir şekilde sıyrılabilirsiniz. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar bakın yukarıda bir şey atılmış. 3 rakamı gözüküyor ve bir şeyi de yakalamışsınız. Bayağı kuyruklu muyruklu, kancalı mancalı bir şeyler. Bu sizin evet artık bir şeyleri hayatınıza çekmeye başladığınızı, güzel kısmetleri, şans ve fırsatları artık yakaladığınızı söyleyebilirim. Bu fırsatla ilgili arkadaşlar U, T, Y harfleri. U, T, Y, V, S ne? Şimdi göstereyim. U, T, V, Y, N. S harfini ben nerede gördüm? S. Bu harfler bayağı yoğun. Şimdi ben bu harfleri ne yapıyorum derseniz. 1. Bu harflerle ilgili evet şansınız artabilir. İkincisi bu harflerle ilgili konuşmalarınız, bu harflerde sıfatınız gözüküyor. Yani oralarda çalışma gibi, oralarda okuma gibi, o harflerdeki bir şehirde bulunma, belgelerde, evraklarda isimlerin geçmesi, onun haricinde o harflerde bir şehire gitme, dediğim gibi alanda bulunma ya da bu harflerdeki bir kişinin yanında bulunma ya da bu harflerdeki bir meslekte olma gibi olaylarınız olabilir. Bir de gözlerinizi bir şeye biraz kapatmışsınız. Normalde bir hata, bir yanlış gördüğünüz zaman hemen söylersiniz. Ama bu 2025'te birilerinin hatalarını çok güzel kapatıyorsunuz. Yani söylemiyorsunuz. Mesela Boğa burcuna baktığım zaman onların acıması bile yoktu. Ama sizde bu 2025'te biraz daha sanki merhamet ve acıma konuları daha fazla olabilir. Yani normalde görüp konuşmanız gereken bir yanlışı bile hani 5 kere hak veriyorsanız bu sefer 10 kere hak veriyorsunuz diyeyim. Biraz daha bu konuda şeyler inmiş, yani yelkenler inmiş. Belki önceden çok sinirli, çok asabi, çok agresiftiniz. Ama bu 2025 sizi belki biraz daha büyüttüğü için, belki bir şeyler hayatınıza gelip olgunlaştırdığı için haliyle bir şeyler çözülüyor gördüğünüz gibi, konuşarak, yardımla bir şeyler araya giriyor. İçinizdeki bir şeyleri ortaya çıkartabiliyorsunuz. Dedim ya bir şeyler alabilir, edebilirsiniz diyerekten. Haliyle istediğim şeyler olduğu için benim de keyfim yerinde. Niye uğraşayım ki yani, hiç önemli değil. Önceden olmuyordu, param yoktu, iyi gitmiyordu hiçbir şey. Her şeye sinir oluyordum, ona da sinir oluyordum. Patlıyordum bu sefer. Ama dediğim gibi bir şeyler belki de iyi hale gelmesiyle birlikte sizin de sıkıntılarınız biraz azalabilir ve geliyorum buraya. Evet. Bir bebek. Baya bir bebek var. Bu bir. İkincisi, ya bebek doğabilir. O açıdan söylüyorum. İkinci olarak bebeğin ayağında bir tane topuklu ayakkabı, altında da bir tane baya çizme var. Bu ne demek? Şehir dışında ya da evinize uzak bir yerde işi anlatır. Ama kıskanılırsınız. Onu söyleyeyim. Ha diyeceksiniz evet işe girdiğim zaman yani kıskançlık olabilir. Hazırım. Tabii ki. Böyle bir durum var. Onun haricinde eğitim, kurslar, belgeler, eğitimle alakalı belgeler veyahut da dediğim gibi iş kurma, yeni bir işe başlama, bir girişim yapma, atılım yapma, maaşınızda bir artış durumları gibi olaylar olabilir ve bunlar bir yenilik şeklinde hayatınıza gelebilir ki bebek genel olarak zaten çok büyük mutlulukları ve sevinçleri anlatır. Yani zaten belli bariz bir şey ve arkadaşlar siz bu bebeği tutmuşsunuz. Yani bizzat sizinle alakalı, yani halinde birisinin bile böyle bir başarısı varsa yani sizin sayenizde, sizin demenizde, sizin iteklemenizde, sizin belki çabalarınızda ama daha çok bireysel olarak gözüküyor. Burada arkadaşlar bakın bayağı gagası belli olan bir kuş var. Ve kuşun elinde bayağı eli var yani. Elinde bir şey var. Kuş zaten geldi mi arkadaşlar haberleriyle gelir. İyi haberleriyle, devlet haberleriyle, barış kavuşmalarıyla, parasıyla, şansıyla, talihiyle, özgürlüğüyle, gezmesiyle, tozmasıyla, yolculuğuyla gelir. Elinde de bir şey var. Yani siz bir şeyler yapacaksanız, bir yerlere gidecekseniz ya da bir yerden size cevap geliyorsa içi boş değil, yani bir şey var. Belki bu kadar bir para, bir tomar kağıt, ağır bir şeyler. Yani bayağı geldin mi boş gelmiyor, geldin mi dolu geliyor. Yalnız arkadaşlar burada bir sıkıntınız var. Yine bir göz görüntüsü var. Yani biraz dediğim gibi kıskanıldığınız, bozmaya çalıştıkça
Şu gitmedi. Dediğim gibi biraz kıskanılma durumlarınız var. Tohumunu önceden ektiğiniz şeyler Mart-Nisan arası özellikle filizlenebilir. Bir de arkadaşlar size F harfi var burada. Siz iyilik yapmışsınız ama kötülük yapmış. Ve artık bu insanı tam kötü bir insan ve ben onu geçmişte bırakıyorum demişsiniz. Ama bu kişiden bakın şimdi 2 tane şey uzanmaya başlamış. Nasıl diyeyim? Bağlantı uzanıyor. Ve sanki şöyle evet ben ona yanlış yaptım. Evet ben ona hata yaptım. 2 tane insan gönderiyorum. İşte ailecek bizimle barışsınlar. Ya ailecek görüşelim o zamanlar işte şöyle böyle oldu. Şimdi görüşelim yani. Uzatmayalım. Biraz böyle bu arada kalkıp da çok büyük kötülük değil. Muhtemelen bir ağız dalaşı olmuş bir insan varsa çok büyük gözükmüyor çünkü. Şimdi sizinle veya sizin ailenizle tekrardan barışmaya çalışabilir. Ağustos ve Mayıs aylarında yolculuk planlarınız, gidelim mi, gezelim mi, görelim mi, işte acaba taşınayım mı, nasıl olacak gibi sorularınız olabilir. Bu tarihler biraz daha yer değişimleri gözüküyor. Ve bir anda arkadaşlar sanki dediğim gibi Mart ve Mayıs gibi ve Ağustos gibi bir de Eylül aylarında olabilir. Şurada bakın bir ivmeniz var görüyor musunuz? Tamamen yukarı doğru ağızlar açılmış, konuşulunuyor ve olaya direkt dalarak T harfi var. Yani ben zaten bunu hak etmiştim. Çok şükür diyeceğiniz bir olay ve içinde de 6 rakamı olduğu için hayatınızı değiştirebilecek ve tamamen ilahi adalet açısından ödül sayabileceğiniz bir yükseliş ve yükselişle beraber devam eden ivme. Yani buradan buraya maddi çıkarsınız ve o maddiyatınız devam eder. Buradan buraya mental anlamda çıkarsınız ve o mentaliteniz aynı yukarıdaki şeyle devam eder. O açıdan inanılmaz temiz gözüktüğünü, güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Zaten bayağıdır hayali kuruluyordu muhtemelen. Ve arkadaşlar burada birazcık kaplumbağa şekil değiştiriyor. Yani evlilik sisteminiz, evleneceğiniz insan, evliliğe karşı bakış açınız, onun haricinde evinizin insanları azalabilir. Düğün olur, çocuk gelir, artabilir. Bu tarz olaylar evin içini yaptırma, evin dekorasyonu, yeni eşyalar çok fazla gelebilir. Sadece bir kişi çalışıyorsa 2-3 kişi çalışabilir. Hani böyle bir değişim olma ihtimali var. Yani evin bakın rutini değişiyor. Bu tarz bir olay. Bir de arkadaşlar kaplumbağa ayağa kalkıyorsa bu şekilde normalde hanede demek ki bir şeyler çok yavaş ilerliyordu. İşte alacağız diyordunuz mesela ailece. Üzerinden bayağı zaman yani konuşuluyordu, geç kalınıyordu. Şimdi bir şeyler daha hızlı alınabilir. Bilemiyorum. Belki maddiyat geliyor. Maddiyattan dolayı önceden oyalıyordunuz, erteliyordunuz. Şimdi maddiyatın gelmesi belki de sizin oyalanmaya ne gerek var? Var paramız gider alır geliriz hemen deyip belki akşamına çıkıp alıp geleceksiniz alacağınız şeyi, yapacaklarınızı. Biraz daha o yüzden sanki maddiyatın getirdiği maneviyat sizin hayatınızı da biraz hızlandırıyor diyebilirim. Onun haricinde şöyle bir baktığım zaman sağ tarafta arkadaşlar güzel bir geniş alanınız var. Çok çok temiz görünüyor. Muhtemelen bu sizin kendi içinize, yüreğinize ayırdığınız bir zaman. Özellikle de arkadaşlar 13'lü zamanlar yani Ocak ayının 13'ü, Şubat'ın 13'ü, Mart'ın 13'ü, tık 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 2025 aralığın 13'ü civarına kadar devam eden süreçte 13'lü zamanlarda ne var? Ya da o artı eksi tabii ki o civarlarda ne var? Ne cevaplanıyor, ne açıklanıyor, kim geliyor, kim gidiyor, işe mi giriyorsunuz, evleniyor musunuz, başka ne var? Çünkü buradaki 13 önemli. Topladığın zaman zaten 4 rakamını veriyor. Total olarak size yeni bir başlangıcı veriyor. Ve özellikle de kafa yapısı olarak, düşünce olarak, iş gücü olsun size böyle bir sıfırdan toparlanma durumunda veriyor. O açıdan güzel ve şuradaki ikili ilişkin zaten çok güzel. İş mi konuşacaksınız burada? Aşk mı konuşuyorsunuz? Hepsi burada. Tabii ki tarotla birlikte baktığımız zaman bir şeyler iyice böyle netleşir. Şöyle tabağımızdan da bakalım. Bakın dedim ya çok yoğun bir durumunuz var ve bakar mısınız burada krallar, kraliçeler gibisiniz. Kocamansınız gerçekten. Yani bir ülkede en büyük kimdir? Ya kraldır ya kraliçedir. İşte burada arkadaşlar en yukarıdaki imparator, imparatoriçe, kral, kraliçe direkt olarak sizsiniz. Sizden başka büyük yok. Yani o alanda diyeyim. Şimdi yorumlar geliyor en büyük Allah'tır. Tabii ki en büyük Allah. O açıdan söylemiyorum çünkü öyle yorumlar olabiliyor. Ben burada hani
sosyal statü olarak, başarı anlamında, aura anlamında, alfalık anlamında hani sizden daha büyüğü gözükmüyor burada. Siz başkasının fikirleri etrafında değil, insanlar sizin fikirleriniz etrafında dolanıyor. Belki gelinsiniz, belki damatsınız, belki annesiniz, belki babasınız ya da olacaksınız ya da işe tek siz gireceksiniz aile içerisinde, bilemiyorum. Haliyle de belki belirli bir kazancınız var bu sene. Haliyle bu aldığınız başarılı sonuç, kazançlarınız sizi 2025'in sonunda evet gerçekten İkizler Burcu böyle böyle şeyleri başardı, yani tam onun senesiydi diyebileceğiniz sonuçları getirebilir. O açıdan çok çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Etrafınız ne kadar kalabalık. Sağ tarafı temizlemişsiniz dedim ya. Kendinizle ilgili beyaz bir boşluk alanınız var. Hem burada da var bakın. Bir şeyler zaten yapmak istiyorsanız, yani uzun zamandır tatile gitmek istiyorum, İşte gidebileceğiniz zaman bu zaman. Onun haricinde burada yarım bir balığınız var. İnşallah tamamlanır devam eden süreçte. Zaten sevdiğiniz insanlar burada, ama sevmediğiniz, aman görüşmek istemiyorum dediğiniz insanlar da burada. Dedim ya, sizinle hala barışıp konuşmak, görüşmek isteyen insanlar var diyerekten. Kötü olarak gözükmüyorlar. O yüzden dedim size böyle çok büyük bir zararı dokunmamış. Sadece ağız dalaşı belki olmuş. Ve özellikle arkadaşlar bakın, Temmuz bununla ilgili evet önemli bir ay diyelim. Niyetinize de şöyle bir bakalım. Maşallah, ben ona varana kadar o zaten akışlara geçmiş. Kaç tane bakın. Kaç tane? Sadece bazı burçlarda 1, 2. Sizin çok fazla. Sizin çok fazla. Gerçekten yani o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki belki 10 tane düşüncenizin 8 tanesi diyeyim. Hani 3-4 tanesi demiyorum, bakın 7-8 tanesi belki de kendisini hem olmuş hem de olmakta şeklinde gösterebilir. Bayağı iyi gözüküyor yani. Buradan bakınca bu arada sanki sizin kanatlarınız varmış gibi duruyor. Soruyorum, nereye gidiyorsunuz? Nereye uçuyorsunuz? Hadi hayırlara vesile olsun. Yolculuklarınız, gezmeleriniz, ikili ilişkileriniz muhteşem görünüyor. Gerçekten dediğim gibi çok çok güzel. Ama tabii ki bu kadar güzelliğin bir de yoğunluğu, kafa patlatması var. Ama yine de bakın, her şeye rağmen çok böyle anlayışlı göründünüz. Helal olsun. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Bay bay.